Serimizin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mert Gönenç, bugün yine sizinle birlikte farklı bir dünyanın içine kısa bir yolculuğa çıkıyorum. Kanalımıza özel hazırlanan Retro Frekans programının hazırlıklarının içindeyken, yoğun tempoya rağmen sizlerden gelen talepleri göz ardı etmedim ve Kasım ayına video serimizin içine bugünkü konumuzu da ekledim. Bu programda her yıl 1 Kasım gününden önce 31 Ekim tarihinde kutlanan Halloween yani Cadılar Bayramı yer alıyor. Pek çok kitap ve popüler sinema filmine de konu olmuş Cadılar Bayramı ne anlama geliyor, nasıl kutlanıyor ve bunun gibi pek çok bilgiyi de bu programda bulabileceksiniz. Konuyla bağlantılı olarak korku filmleri izlemek için de en ideal zaman diyenlerinizi de unutmadım. Her zaman olduğu gibi programın içinde konuyla ilgili film önerilerimiz yer alıyor. Daha fazla vakit kaybetmeden bugünkü kısa yolculuğumuzu başlatıyorum. Her yıl Ekim ayının son günü yani 31 Ekim, Halloween Türkçesiyle Cadılar Bayramı olarak kutlanıyor. Bal kabaklarının etrafı sardığı, yalnızca Avrupa ülkelerinde değil dünyanın pek çok yerinde ve ülkemizde de coşkuyla karşılanan bu özel günün kökeni aslında çok eskilere dayanıyor. Doğrudan bizim kültürümüzde yer alan bir bayram olmasa da özellikle son yıllarda pek çok yerde kutlandığını görmek mümkün. Cadılar Bayramı'nın kökeni M.Ö. 4000 civarında antik zamanlarda kutlanan ve yazın bitişi, kışın başlangıcı anlamına gelen Samhain Festivali'ne kadar dayanıyor. Pagan ve Keltlerin hasat bayramı olan ve mevsimler arası geçişin gerçekleştiği bu özel günde ayrıca ölülerin eski evlerini ziyaret ettiklerine inanılıyor. Bu nedenle de ritüellerin çoğu kötü ruhları uzaklaştırmak, onları korkutmak için yapılıyor. En başta da büyük ateşler yakmak ve kostümler giymek. Antik dönemde insanlar 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece ortalıkta dolaştığına inanılan kötü ruhlardan korunmak için kostümler giyip maskeler takıyordu. Zamanla kostüm geleneği Samhain Festivali ile özdeşleşti ve Cadılar Bayramı olarak bugünkü halini aldı. Günümüzde Cadılar Bayramı kutlanıldığı yerlerde çoluk çocuk herkesin çeşitli kostümler giydiği, evlerini korkutucu dekorlarla süslediği, çocukların kapı kapı gezerek şeker topladığı kostüm partilerinin en güzel bahanesi olan bir bayramdır. Cadılar Bayramı denince hemen herkesin gözünün önüne dolunaya karşı süpürgesiyle bir cadı gelir. Peki bu cadı ve süpürge ilişkisi nereden geliyor derseniz, cadı kelimesinin İngilizcesi witch, bilge kadın anlamına gelen witche kelimesinden geliyor. Zamanında bu kişiler toplum tarafından sayılan kişilerken, zamanla kilisenin baskısıyla sevilmeyen insanlar haline gelmiş ve yakılmışlar. İnanışa göre, paganlar kadınların doğurganlıklarını artırmak için ateş karşısında kadınlığı temsil eden süpürgelere biner, mümkün olduğunca yükseğe zıplarlarmış. Böylece bu imaj zamanla cadılık ile bir sayılmış. Efsaneye göre Samhain aslında festivallerin oluşumunu sağlayan bir şeytandır. 31 Ekim'de son hasatta toplanır, yazın son gecesinde ise ölülerle yaşayanlar arasındaki perde incelir ve Samhain'in dirilttiği ölmüş akrabalar eskiden yaşadıkları evleri ziyaret ederler. Bu gecede insanlar Samhain'e tanınmamak ve ölüleri rahatsız etmemek için maskeler takarlar. Kapının önüne bırakılan şekerlerse Samhain'i doyurmak içindir. Üzerine çeşitli ifadelerde suratlara oyulmuş bal kabakları, Cadılar Bayramı'nın en önemli simgeleridir. Peki bu insanlar neden bal kabaklarını oyup adına da Jack-o'-lantern diyorlar? Cadılar Bayramı ve bal kabağı fenerlerin hikayesi konusunda çeşitli görüşler vardır. Bir rivayete göre Keltler kutlamalar sırasında şeytan Samhain'e kendisini taptıklarının göstergesi olarak kapılarının önüne oyulmuş bal kabağı, turp, patates ve pancardan fenerlerini koyarlarmış.
İnanışa göre kapının önüne bal kabağı koymayan evler yıl boyu Savi'nin gazabından kurtulamazmış. Bir diğer rivayete göre ise Jack-o'-lantern adını İrlandalı cimri Jack'ten alıyor. Jack bir gün şeytanı içki içmeye davet etmiş. Adından da anlaşılacağı üzere Jack içtiği içkinin parasını vermek istememiş ve şeytanı içkilerini ödeyebilmeleri için bir madeni paraya dönüşmeye ikna etmiş. Şeytan Jack'in dediğini yapmış ama Jack parayı saklamaya karar vermiş ve şeytanı tekrar dönüşmesini engelleyen gümüş bir haçın yanına koymuş. Bir süre sonra şeytanı salmak zorunda kalan Jack, ona bir yıl boyunca dokunmaması ve ruhunu hiçbir zaman almaması karşılığında şeytanı serbest bırakmış. Böyle kandırmacalarla hayatı boyunca şeytandan kurtulmayı başaran Jack bir gün nihayetinde ölmüş. Şeytan anlaşmaları nedeniyle Jack'i cehenneme götürememiş. Tanrı ise böyle bir karakteri cennete asla kabul etmemiş. Şeytan kimsenin kabul etmediği Jack'i elinde yanan bir kömür parçasıyla dünyaya geri göndermiş ve Jack kömürü oyulmuş bir turpun içine koyup yolunu aydınlatacak bir fenere dönüştürmüş. Derler ki Jack elinde feneriyle hala dünyada gezinir dururmuş. Onun kötü ruhundan sakınmanın tek yolu ise evlerimizi Jack-o'-lantern'lar ile korumakmış. Cadılar Bayramı denince günümüzde de geçerli olan geleneklerinden bahsetmemek olmaz elbette. Bal kabağı oymak, bal kabaklı tarifler hazırlamak ve yemek, dekorasyonda bal kabaklarına yer vermek dışında Cadılar Bayramı'nın olmazsa olmaz geleneklerinden biri de büyük ateşler yakmak ve etrafında kalabalıklar halinde toplanmak. Ayrıca kostümler giymek ve partilere katılmak. Çocuklar için de eğlenceli bir gelenek var. Komşuların kapılarını çalıp şeker toplamak. Öte yandan ülkelere göre farklılıklar da olabilir tabii ki. Kimi ülkelerde gece yürüyüşleri de yapıldığı biliniyor ancak en çok ön plana çıkan kutlamalar dekorasyon ve kostümlerle ilgili. Dahası korku temalı aktiviteler. Peki nedir bunlar? En yaygın Cadılar Bayramı gelenekleri denince akla neler geliyor? Örneğin korku temalı filmler izlemek. Cadı şapkası, cadı kazanı, cadı süpürgesi gibi dekoratif eşyaları sergilemek. Hayalet, cadı, kan gibi korku unsurlarını anımsatan yiyecekler hazırlamak. Bunlara örnek vermek gerekirse böyle kanlı parmaklara benzeyen atıştırmalıklar, çubuk kraker ve peynirle hazırlanan cadı süpürgeleri, hayalet figürlü pastalar gibi. Kapı kapı gezip şeker toplamak, korku temalı kostümler giymek, şenlik ateşleri yakmak, kalabalıklar halinde dans etmek gibi örnekler çoğaltılarak verilebilir. Ayrıca okullarda, özel ve devlet kuruluşlarında, iş yerlerinde farklı organizasyonlarda Cadılar Bayramı'na özel çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere neredeyse tüm dünyada kutlanan Cadılar Bayramı, Japonya'da renkli kostüm yürüyüşleriyle, Meksika'da Ölüler Günü ile birleşen ritüellerle, İngiltere'de ise çocukların kapı kapı dolaşıp şeker toplamasıyla kendini gösteriyor. Her ülkenin kendine özgü dokunuşları olsa da ortak payda yaratıcılık, eğlence ve topluluk ruhu. Gelin Cadılar Bayramı hakkında bilinenlere biraz daha detaylara girerek yolculuğumuza devam edelim. Cadılar Bayramı için kostüm seçerken cadı, hayalet gibi klasik seçeneklerin yanı sıra farklı korku filmi kahramanları, çizgi film karakterleri ya da süper kahraman kostümleri de popüler bir tercih olabiliyor. Ayrıca maskeler de oldukça yaygın. Küçük yaştaki çocuklar karakterler içinde en çok hayalet, cadı ve balkabağı kostümlerini seviyor. Filmlerde ve dizilerde Dolunay çok fazla gösterilir. Aslında Cadılar Bayramı'nda Dolunay çok nadir gözüküyor. 1955 yılında Cadılar Bayramı'nda gözüken Dolunay daha sonra 2001 yılında gözükmüş, 2020 yılında ise Mavi Dolunay adı verilen nadir bir ay gözüktü.
Ayrıca Cadılar Bayramı'nın turuncu renkli anlatılmasının nedeni hem bal kabağının rengi olması hem de kışın yakılan sobaların, ateşlerin rengi olmasıdır. Bazı insanlar Cadılar Bayramı'ndan korkuyor. Evet, günümüzde eğlenceli bir hal alsa da Cadılar Bayramı'ndan korkan insanlara Saavinofobia deniliyor. Bu insanlar Cadılar Bayramı'nda evinde kalmayı ve gelen ziyaretçilere kapıyı açmamayı tercih ediyor. Zeki ve tatlı olan baykuşlar için aslında Cadılar Bayramı'nda kötü şans ve uğursuzluk getirildiğine inanılıyordu. Bu inanışta insanlara göre baykuşlar aslında kılık değiştirmiş cadılardı. Cadılar Bayramı'nda genç kızların aynada veya ateş başında terleyerek ateşin içinde gelecekteki eşlerini göreceğine inanılırdı. Birçok genç kız 31 Ekim geceleri ayna karşısında ve ateş karşısında beklerdi. Yine inanışa göre insanlar 31 Ekim'de cadıları görürlermiş. Cadılar Bayramı'nda biri kıyafetini ters giymişse bilin ki cadılarla karşılaşmak istiyor. İslamiyet öncesinde Şaman Türkleri kostümler giyer, kötü ruhları uzaklaştırmaya çalışırdı. Yakut Türkleri ise kötü ruhlara şeker ve değerli hediyeler hazırlardı. Trakya'da geleneksel Bozcuk Gecesi de 6 Ocak'ta kutlanıyor. Bugünün özelliği 31 Ekim geleneklerine fazlaca yakın olması. 6 Ocak'ta Trakya'da Bocuk Cadısı'nın gezdiğine inanılıyor ve onu kaçırmak için insanlar ruhlar için kabak tatlısı koyar, korkunç kostümler giyiniliyor. Cadılar Bayramı konsepti dizilerde ve filmlerde genelde çok sık kullanılır. Bunun nedeni insanlar tarafından çok izlenmesi ve çok tüketilmesidir. Cadılar Bayramı'nı konu edinen bir dizi ya da film görürseniz normal zamandan daha çok kazandığına emin olabilirsiniz. Cadılar Bayramı'nın dönemsel işsizliği de düşürdüğü de söylenenlerden bir başkası. Üreticiler fazla üretim için çok fazla sayıda insana ihtiyaç duyuyor ve işsizlik azalıyor. Ayrıca hizmet sektöründe de çok miktar işçiye ihtiyaç oluyor ve insanlara iş imkanı veriliyor. Çiku'da şimdi sırada film önerileri var. Cadılar Bayramı konseptine uyan ve vizyona girdikleri dönemde ses getirmiş film önerilerimizde şimdi sıra. İlk sırada 2018 yılı yapımı olan Halloween yani Cadılar Bayramı var. İsminden de anlaşılacağı gibi bu film Cadılar Bayramı için en iyi tercihlerinizden birisi olacak. John Carpenter'ın yönettiği korku filmi Michael Myers isimli bir akıl hastasının Cadılar Bayramı'nda insanları vahşice öldürmesini odak noktasına alıyor. 40 yıl önce Cadılar Bayramı'nda Haddonfield'da akıl hastası maskeli katil Myers'ın elinden son anda kurtulan Strode, arada geçen bunca yıla rağmen Myers'ın düşüncesini aklından atamamıştır. Kendini koruyabilmek için eğitimler almış, evini son teknoloji güvenlik aygıtlarıyla doldurmuştur. Günün birinde Myers tutulduğu akıl hastanesinden kaçınca Laurie bu sefer daha hazırlıklı bir şekilde katille yüzleşecektir. A Nightmare on Elm Street, Elm Sokağı'nda kabus. Freddy'nin kabusları Elm Sokağı serisi birçoğumuzun korkulu rüyası haline gelmiş bir filmdi. Bu filmin bitmek bilmeyen ve her seferinde ilgiyle izlenen bir yanı da var. 2010 yılında ise yeni bölümüyle Freddy yeniden karşımıza gelmişti. Elm Sokağı sakinlerinin rüyalarına girip kabusa dönüştüren ve rüyalarında olan her şeyi gerçekte de olmasını sağlayan cehennem kaçkını Freddy, bıçaklı elleriyle gene kabus olmuştu. Fakat bu seferki hikayede aslında Freddy'nin geçmişiyle ilgili başka bir gerçeği de öğrenmiş olacağız. Sırada 2009 yılı yapımı bir film Friday the 13th yer alıyor, 13. Cuma. Minimal senaryosu ancak dönemine göre bir hayli ilerici efektleriyle günümüzün birçok sinema otoritesine göre kült statüsünde bir yapımdır. Filmde ana mekan Camp Crystal Lake'tir. Burası 10 yıllar önce esrarengiz cinayetlerin yaşandığı terk edilmiş bir gençlik kampıdır. Kayıp kız kardeşini aramak için efsanevi Kristal Gölü ormanlarının yolunu tutan Clay Miller, yosun kaplı ağaçların arkasındaki eski ve çürümüş kulübe kalıntıları arasında araştırmaya girişir.
Polisin ve yöre halkının uyarılarına kulak tıkayarak kayıp kız kardeşi Whitney'i aramayı sürdüren Clay, o bölgeye heyecanlı bir hafta sonu tatili için gelen üniversiteli gençler arasındaki Jenna adlı bir genç kızın yardımını alır. Ancak orada hiç hesaba katmadıkları büyük bir tehlikeyle karşılaşmak üzeredirler. Farkında olmadan film tarihinde yaratılmış en korkunç canavarlardan birisinin ustura keskinliğindeki büyük bıçağıyla Kristal Gölü'nün mesken tutan ünlü katil Jason Voorhees'in yaşam alanına girmişlerdir. ...1993 yılı yapımı Hokus Pokus. Komedi ve fantastik tarzında bir Halloween filmi izlemeye hazır olun. Halloween'daki yeniden dirilme temasının işlendiği filmde 300 yıl sonra 3 cadı kardeş Halloween arifesinde yeniden diriliyor. İki teenage genç, ufak bir kız ve ölümsüz bir kedi cadı kardeşlerin hayatlarında terör estirmesini konu alan film oldukça eğlenceli ve kullanılan motifler Halloween ile uyumlu. Filmin yönetmenlik koltuğunda Kenny Ortega oturuyor. The Nightmare Before Christmas. Noel Gecesi Kabusu 1993 yılı yapımı bir film. Gotik tarzıyla klasik bir Tim Burton filmi olan Noel Gecesi Kabusu, her ne kadar dönem olarak Cadılar Bayramı'nda geçmese de tema olarak işlendiğini söyleyebiliriz. 1993 yapımı bir müzikal animasyon olan film, 2006'da yeniden gösterime girdi. Filmde Halloween kentinin balkabağı kralı olmaktan usanan Jack Skellington, hayatında yeni ve heyecan verici bir şeyler bulmak ister. Bu arayışta Christmas kentini bulur ve tüm dünya çapında Noel gecesi çocuklara oyuncak dağıtma görevini Noel Baba'dan devralmaya karar verir. The Night of the Living Dead, Yaşayan Ölülerin Gecesi 1968 yılında çevrilmiş bir film. Yaşayan Ölüler Gecesi insan eti yiyen zombilerin saldırısından kaçabilmek için panik içinde ıssız bir çiftlik evine saklanmak zorunda kalan bir grup insanın öyküsünü anlatır. Evin sahipleri çoktan zombiler tarafından katledilmiştir. Radyo ve televizyondan zombilerin uzaydan gelen radyasyonun etkisiyle saldırıya geçtiklerini öğrenirler. Ama içinde bulundukları bu tuzaktan bir çıkış yolu var mıdır? George Romero'nun henüz 28 yaşındayken çok kısıtlı bir bütçeyle çektiği Yaşayan Ölüler Gecesi, tüm dünyada olay yaratan ve korku filmleri tarzına yepyeni bir boyut getiren bir filmdir. Neredeyse gösterime girer girmez korku sinemasının kült filmlerinden biri haline gelmiştir. ...1999 yılı yapımı Sleepy Hollow, Hayalet Süvari. Washington Irving'in klasik Sleepy Hollow efsanesi isimli romanından sinemaya aktarılan filmde 1799 yılında New York'tan bir olayı araştırmak için Sleepy Hollow köyüne gelen polis müfettişi Crane'in şahit olduğu ve çözmeye çalıştığı garip bir olay anlatılıyor. Küçük kasabada insanlar esrarengiz şekilde öldürülmektedir. Yöre halkı cinayetleri yıllar önce kafası kesilerek öldürülen bir süvarinin işlediğine inanmaktadır. Polis Crane buna inanmaz ve Katrina ile beraber katilin peşine düşer. Filmin Cadılar Bayramı ile direkt bağlantısı yok ama Cadılar Bayramı'na saygı duruşu niteliğinde. Sırada hafızalarımızda yer etmiş filmlerden bir tanesi. 1994 yılı yapımı The Crow var. Bir zamanlar insanlar biri öldüğünde ruhunu bir karganın ölümün ülkesine taşıdığına inanırlardı. Ama bazen çok kötü bir şey olduğunda büyük bir keder de taşınırdı ve ruh rahat edemezdi. O zaman sadece karga yanlış şeyleri düzeltmek için ruhu geri getirebilirdi. Halloween motifleri fazlasıyla kendinde taşıyan, gotik izleri de sıkça belirten bir film olan Karga'nın konusu şöyle. Müzisyen Eric Draven ve nişanlısı Shelley, düğünlerinin arifesinde Top Dollar isimli berbat tipin başını çektiği serseri çetesi tarafından saldırıya uğrar ve ölürler. Bir yıl sonra Eric'in mezarını ziyaret eden bir karga, genç adamın intikamcı bir ruh olarak ölümden dönüşünün de simgesi olarak intikam almaya başlar. Filmin trajik yanı ise çekimlerin bitmesine günler kala bir sahneden Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee'nin vurulması vardır. Kullanılan tabancada yanlışlıkla gerçek mermi kullanılınca Brandon Lee hayatını kaybeder.
Scream, Çığlık, 1996 yılında çekilmiş bir film. Serinin hayran olup olmamanız size kalmış fakat ilk filmi unutmak haksızlık olur. Özellikle 90'larda telefon çalınca irkilmemize sebep olan Çığlık filminin başlarında Halloween tarzı partiler ve maskeler görmeniz mümkün. Kaliforniya'nın telefonla arayıp filmler hakkında soru sorarak kurbanlarına işkence eden bir maskeli katil tarafından terörize edilmesini konu alan filmin yönetmenlik koltuğundaysa Wes Craven var. Ülkemizde yayınlandığı dönemki ismiyle Cadılar Bayramı katliamı Trick or Treat. 2007 yılı yapımı bir film. Cadılar Bayramı'nda gerçekleşmiş 4 hikayenin iç içe işlendiği Cadılar Bayramı'na dair aradığınız her şeyin mevcut olduğu film Trick or Treat, korkunç Halloween hikayelerini kanlı canlı izlediğimiz bir başarılı yapım. Adamın biri hayvanat bahçesini gezmeye gitti. Fillerin olduğu bölüme geldiğinde ilginç bir manzarayla karşılaştı. Fillerin hiçbiri ne kafesteydi ne de onları sabit bir yere bağlayan zincirleri vardı. Zincirsiz oldukları halde onları o dar alandan kaçmaktan alıkoyan tek bir şey vardı. İlginç, o güçlü filleri kaçmaktan alıkoyan tek bağ, filin bacaklarından birine bağlı hiç de çok güçlü olmayan bir ip parçasıydı. Adam fillere bakarken fillerin neden güçlerini sadece ipi kırmak ve kamptan kaçmak için kullanmadıkları konusunda tamamen kafası karışmıştı. Oysa filler bunu kolayca yapabilirlerdi ama onların bunu hiç denemediklerini gördü. Meraklı misafirimiz bu sorunun cevabını öğrenmek için oradaki bir fil eğitmenine fillerin neden orada öylece durduklarını ve neden hiç kaçmaya çalışmadıklarını sordu. Fil eğitmeni şöyle cevap verdi. Onlar çok küçükken ve çok daha küçükken onları bağlamak için aynı boyda ve aynı güçte ip kullanırız. O ip o yaşta onları tutmak için yeterlidir. Büyüdükçe ayrılamayacaklarına inanmaya şartlanırlar. Bu şartlanmanın sonucu olarak aynı ipin kendilerini hala tutabileceğine inanıyorlar. Bu yüzden asla kurtulmaya çalışmıyorlar. Fillerin bahçeden kaçmamalarının tek nedeni zamanla bunun mümkün olmadığı inancını benimsemeleriydi. Dünya seni ne kadar tutmaya çalışsa da her zaman başarmak istediğin şeyin mümkün olduğu inancıyla devam et. Başarılı olabileceğine inanmak, onu gerçekten başarmanın en önemli adımıdır.